Evet arkadaşlar, gezi hikayelerimden herkese selamlar. Bugün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dayız. Sofya'da gezi hikayelerimize devam ediyoruz. Birlikte gezmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, gezimize Aziz George Kilisesi'nden başlıyoruz. Böyle modern binaların arasında kalmış. Burası üzerinde bayraklar falan var. Resmi bir bina herhalde ama ne olduğunu tam bilemiyorum. Böyle bir yeni binaların arasında kalmış. Burası koruma altında. Arka tarafta biraz bölüm yıkılmış. Sadece temel izleri kalmış. Şöyle içine doğru bir ilerleyelim. Bakalım girebilir miyiz? Açık mı kapalı mı tam bilemiyorum ama. Evet arkadaşlar, giriş bu şekilde. Tamamen kırmızı tuğladan yapılmış. Kubbesi de kırmızı tuğla. Sola dönün. Evet arkadaşlar, içeriği gezdik. Ancak içeride video kaydı almak yasak olduğu için sizlere içerisini gösteremedim. Burası tamamen gördüğünüz gibi kırmızı tuğlalarla yapılmış. Çatısı da aynı şekilde tuğlayla yapılmış. Yapım tarihi 4. yüzyıla kadar uzanıyor. Yani 4. yüzyılda Romalılar tarafından yapılmış. Ve ilk yapım amacı buranın hamam olarak yapılmış. Yani 4. yüzyılda Romalılar hamam için hamam amaçlı olarak burayı yapıyorlar. Bir dönem Romalılar ve Bizanslılar burayı hamam olarak kullanıyorlar. Daha sonra burayı kiliseye dönüştürüyorlar. Daha sonra da halen de kilise olarak hizmete Batı yönünde ilerleyin. ediyor. Evet, burada da zaten kalıntıları var. Yani bina, arka taraftakiler nedir onu tam bilemiyorum. Ama büyük bir hamam niyetiyle böyle bir şeyler yapmışlar. Hani bizde kullanılan hani ateş tuğlası dönüyor ya. Tahminim ısıyı salmaması için bu tür kırmızı kiremit veya kırmızı topraktan yapılmış tuğlalar kullanılmıştır diye düşünüyorum. Değilse özellikle kırmızı topraktan, kırmızı tuğladan yapılmasının başka bir manasını şu anda düşünemiyorum. Evet. Evet arkadaşlar, Aziz George Kilisesi bugünkü ismiyle kilise olarak hizmet verdiği için Aziz George Kilisesi diye hitap ediyorum. Aziz George Kilisesi bu şekilde. Evet arkadaşlar, tam karşımızda
Bulgaristan Meclis binası. Tam üçgende, tarihi bir binada. Güzel süslemeler yapılmış. Hemen sol tarafımızda da hükümet, Bulgar hükümetinin binası var. Burada da var bir tarihi bina. Biraz önce demiştim ama bunun ne olduğunu tam ben de bilemedim. Yani hükümet, meclis, bunların yan tarafı, bu da resmi bir binadır ama ben de çok bilemedim burayı. Orayı es geçelim. Evet arkadaşlar, geldik Sofya'ya, ismini veren Sofya'nın heykeline. Burada meydanda bulunuyor. Tam bu heykelin bulunduğu yerde, bu abidenin bulunduğu yerde daha önce Lenin'in heykeli varmış. 2000 yılında Lenin'in heykelini dikiyorlar. Sofya'nın heykelini buraya dikiyorlar. Heykele dikkat edecek olursanız elinde başında bazı semboller var. Hemen onlar nedir? Neyi ifade ediyor? Onlardan bahsedeyim. Sofya bir aziz. Elbette barış ve bereket sembolü. Defne yapraklarını sağ elinde tutuyor. Sol kolunun üzerinde ise bir baykuş var. Baykuşun sembolü ettiği ise bilgelik. Yani baykuş da bilgeliği sembol ediyor. Başında da bir altın taç var. Altın tacın anlamda arkadaşlar gücü sembol ediyor. Yani bu heykel de burada Bulgar halkına bu şekilde sesleniyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi de bir başka katedrale geldik. Burası da Aziz Nedelya Katedrali. Daha önce başımıza gelen işler belki burada da başımıza gelebilir. İçeriye ziyarete alıyorlar ancak içeride fotoğraf çekmek, video çekmek birçok yerde yasak. Yine ben size dışarıdan şöyle biraz bilgi vereyim bununla ilgili. İçeriye girebilirsek yine girelim. Arkadaşlar, burası bir Doğu Ortodoks Katedrali olup Bulgaristan'ın Bulgar Patrikhanesi'nin Sofya Piskoposluğu'na ait bir katedral. Bu tarihin yapımı 10. yüzyıla kadar uzanıyor. 18. yüzyıldan sonra da birçok kalıntı eser barındırıyormuş arkadaşlar içerisinde. İçine girmeyi bir deneyelim. Girebilirsek içeriden de sizlere birkaç görüntü almak istiyorum. Yani bunlar, bu eserler Sofya'nın tam merkezinde. Buraya gelen kişiler yani buraları es geçmesin, buralara uğrasın. Gezilmesi, görülmesi gereken yerlerden birisi. Sağımız solumuz zaten hep de tur gruplarıyla dolu. Sofya'ya gelen gruplar mutlaka buraya ziyarete geliyor. Evet arkadaşlar, buraya katedrale girenler girişte ve çıkışta istavroz hareketini yapıyorlar. Hemen sol tarafta bu katedral için bağış toplanıyor. Aynen bizim camilerde olduğu gibi açık saçık elbiseyle içeriye giriş kesinlikle yasak. İçeride resim, video kaydı almak yasak. Ve şu bacımız gibi sağ taraftaki bayan gibi kilisenin, katedralin önünde
dini kullanarak dilencilik yapan kişiler de var. Nasıl bizim camilerin önünde dilenciler duruyorsa burada da kiliselerin, katedrallerin önünde bu şekilde dilenciler mevcut. Evet arkadaşlar, şu anda da Banyabaşı Camisi'ne geldik. Onu herhalde içeriden görebiliriz. Onun içine doğru ilerleyelim. Evet arkadaşlar, camiye geldik. İçine şöyle bir girelim. Tahmin ediyorum camide sıkıntı yoktur. Evet arkadaşlar, Banyabaşı Camisi'nin hemen arkasında, biraz hızlı dönüyorum, böyle bir sanat galerisi var. Yani şu anda sanat galerisi olarak kullandıkları Sofya Sanat Galerisi diye geçiyor. Şurada arkada bir yükselti var, dikkat edin. Kare şeklinde ama en uç kısmı orası net görülebiliyor mu bilmiyorum ama yuvarlak. Yani bizim Türkiye'de yaptığımız hani baca yuvarlak, etrafını örüyoruz. Onun gibi düşünün. Buranın yapımı Osmanlı döneminde hamam olarak yapılmış arkadaşlar. Uzun yıllar, Osmanlı'dan sonra uzun yıllar burası hamam olarak hizmet vermiş. O arkadaki yükselti şu, o da hamamın bacası. Hemen aşağıda gösteriyorum. Bakın şurada bir çeşme var. Aynısından öbür tarafta da var. Hemen şurada. Buralardan da şu anda sıcak su akıyor. Yani soğuk su değil. Onların üzerinde de yazmış zaten, sıcak su akıyor. Yani burayı Osmanlılar hamam olarak kullanmış. Hamam amaçlı yapılmış. Dönüyorum şimdi. Hemen sol tarafımızda da Banyabaşı Camisi. Yani düşünün, banyo ve Banyabaşı. Banyabaşı Camisi der gibi. Bu caminin yapımında yine 1566'da yapılmış. Mimarda Mimar Sinan onun zamanında yapılmış ve şu anda Sofya'da aktif faaliyet gösteren, günlük 5 vakit namazın kılındığı tek cami. Başka bu şekilde ayakta cami kalmamış. Hemen Banyabaşı Camisi'nin yan tarafında da yine böyle tarihi bir bina. Bu binada zamanında pazar yeri olarak yapılmış. Uzun yıllar pazar yeri olarak, kapalı pazar, kapalı çarşı olarak hizmet vermiş. Ancak günümüzde de burayı büyük bir alışveriş mağazalar zincirine kiraya vermişler artık. Şimdi bu şekilde alışveriş merkezi olarak hizmet veriyormuş. Evet, içerisi de bu şekilde büyük bir AVM.
Şu anda alışveriş merkezi olarak, büyük bir market zinciri olarak, AVM de demeyelim artık, market zinciri olarak hizmet veriyor. Evet arkadaşlar, Sofya'da güzel bir eserin olduğu yere daha geldik. Ivan Vazov Ulusal Tiyatrosu. Ancak geldik, videoda da gördüğünüz gibi burada tadilat olduğu için içeriye bizi almadılar. Şimdi Ivan Vazov gerçekte bir şair. Bu tiyatroya da onun ismini vermişler. Burası çok ünlü, yani Bulgaristan'ın en ünlü tiyatrolarından birisi. Burada hem modern hem klasik gösteriler yapılıyormuş. Dolayısıyla çok geniş bir kitleye hitap ediyor. Sahne olarak 700, 800, 900 kişilik, yani 900 hatta 99 dersek 1000 kişilik bir tiyatro, yani 780 kişilik bir tiyatro, 120 kişilik bir başka tiyatro, yaklaşık 100 kişilik de bir başka tiyatro. Bu şekilde 3 tane farklı sahnesinin olduğu bir tiyatroymuş burası. Yani ünlü, gezilmesi, görülmesi gereken yerlerden birisi. Biz de bu düşünceyle gezelim diye geldik, ancak kapının önü demir iskeleyle kaplı. Onun için içeriye giremedik. Bunun için üzgünüz. Aslında resimlerde gördüğümüz, sosyal medyada, internette yaptığımız araştırmalarda içerisinin başlı başına bir tarihi eser olduğunu yönünde şeyler var, bulgular var, görüntüler var. Biz de gezelim, görelim istemiştik, ancak bu tadilattan dolayı bir müddet kapılarını kapatmış. Arkadaşlar, buranın yapımı 1904. 1904'te yapımı tamamlanıyor. 1905'te hizmete açılıyor. 1922, yani Birinci Dünya Savaşı döneminde burası çok büyük tahribat alıyor. Yangın çıkıyor. Daha sonra aslına uygun tekrar hasarlar gideriliyor ve tekrar hizmete açılıyor. Yani burası da bu şekilde. Önüne kadar geldik. İçini göremediğimiz için üzüldük. Arkadaşlar, burada bir farklı konu. Atatürk'ün Sofya ateşeliği yaptığı dönemlerde, askeri ateşeliği yaptığı dönemlerde askeri balolara izlemek için sık sık bu binaya geldiği kayıtlarda belli. Atamızın geldiği bu mekanı biz de görmek istedik, ancak nasip olmadı. En azından önüne kadar gelmiş olduk. Evet arkadaşlar, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya geldik. Sofya'yı gezdik. Yani burada söylenebilecek ne vardır? Sofya şehir olarak sıcak suların, kaplıcaların bulunduğu şehir. Kaplıcalar şehri diye de geçiyor. Şehrin tarihi, güzellikleri tamam. Buna hiçbir sözümüz yok. Her tarafından tarih kokuyor. Bunlara sözümüz yok. Gayet güzel bir Avrupa Birliği şehri, ülkesi. Ancak yani ana caddelerin arkasına geçtiğiniz zaman daha halen binalar
bakım istiyor. Yollar ya neredeyse Sofya'da yol yok desek yeridir. Daha halen ana caddeler bile birçoğu Arnavut kaldırımıyla kaplanmış. Yani yolda gitme şansınız yok. Şayet Sofya'da iş yapmayı düşünen arkadaşlarımız varsa hiç düşünmesinler. Amortisörcülük işi yapsınlar derim. Çünkü burada 2 gün gezen araç 3. gün mutlaka amortisörlerinden arıza verir. O kadar kötü yolları var. Şehrin dışına çıktığınız zaman otobanları güzel, ana yolları güzel, ancak şehir içerisinde ana caddeler dahi Arnavut kaldırımı eleştirebileceğimiz noktalardan birisi bu. Değilse diğer konularda hiçbir sıkıntı yok. Tarihlerine tamamen sahip çıkmışlar. Onun için Sofya güzel mi? Güzel. Biz buraya gezmek için geldik. Her gün yollarından geçmiyoruz. Biz doğal güzelliklerini gezelim, görelim istedik. Gezdik, gördük ve mutlu olduk. Arkadaşlarımıza da tavsiye edebiliriz. Gelip görmenizi tavsiye ederiz. Çok fazla uzatmayalım arkadaşlar. Sofya ile ilgili bu bölümü de burada sonlandıralım. Kanalımıza abone olursanız, videomuzu beğenirseniz, bir like atarsanız mutlu oluruz. Yeni videolarımızda, yeni gezi hikayelerimizde görüşmek ümidiyle. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.